Arkadaşlar selam. Windows'ta önemli konulardan bir tanesi özellikle Python veyahut da işte JavaScript veyahut da Ruby, Go gibi dillerle bir şeyler geliştiriyorsanız Linux tarafına doğru geçiş yapmaya başlamış olmanız gerekiyor. Çünkü işin doğası gereği Linux'i biraz anlamış olmanız lazım. Ama Linux'i nasıl kuracağız? Gerçekten de bilgisayarımıza Linux işletim sistemine girip de ikinci bir işletim sistemi olarak kurmalı mıyız? Bence hayır. Yani eğer yeni başlıyorsanız zaten bunu denemeyin. O yüzden de biraz zaman geçmesi gerekiyor. Linux tarafına geldiğimiz zaman olay çok daha değişiyor. Çünkü genellikle Mac kullanıcıların Linux tarafında çok fazla ihtiyacı olmuyor. Çünkü içeride zaten alt tarafta Linux'i destekliyor. Ama Windows tarafına baktığımız zaman bunlar yok. Peki nasıl sağlayacağız? Bunun değişik yöntemleri var. Birincisi daha önce Vagrant'ta anlattığım gibi sanal bir bilgisayar kurup onun içerisine Linux işletim sistemini kurup yolunuza devam edebilirsiniz. İkincisi dün görmüştüm ve çok da hoşuma gitti açıkçası. Babun diye bir tane terminal var ve bu terminal muazzam işler yapıyor. Ondan da daha sonra başka bir videoda bahsedeceğim. Ama üçüncü bir yöntem ki zaten bildiğim kadarıyla çok popüler bir yöntem. Siz gerçekten de Linux subsistemi yani Linux'in bütün komutlarını Windows içerisinde kullanabileceğiniz bir yapıya kavuşabiliyorsunuz. Bunun için de birkaç klikle bu işlemi halledebiliyorsunuz. Baktığınız zaman da bununla ilgili bir sürü şey var, makale var. Ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Birincisi Ubuntu'yu kuralım subsistem olarak. İkincisi HyperGS diye bir terminal var ki çok tatlı bir terminal. Onu Windows içerisinde kullanmak sizin çok işinize gelecektir. Bunu kuralım. Üçüncüsü Visual Studio Code içerisinde biz gerçekten 5'i yani subsistemi nasıl kullanacağız bunu görelim. Dördüncüsü ise subsistem aracılığıyla Python 3'ü biz gerçekten de nasıl kullanacağız ve Django'yu biz kendi Windows'umuz içerisindeki Linux subsistemin içerisinde nasıl kullanabileceğiz buna bakalım. Peki çok fazla şey söyledim evet ama gerçekten de çok keyifli şeyler yapabiliyor olacaksınız. Birincisi hemen şuradaki adımlara bakalım. Buradaki adımlarda diyor ki ilk önce Windows Features'ı aç diyor. Peki Windows Features diyorum. Ve geldiğim zaman burada bir liste gelecek. Bu listenin içerisinden de benim bildiğim kadarıyla subsistemi seçiyorum. Bunu seçtikten sonra OK tuşuna basayım. Bu arada şuradan da bir tane stopwatch diye bir şey açalım. Ve bakalım ben bunu ne kadar zamanda yapacağım. Bu arada şurada direkt olarak açılması lazım. Niye açılmadıysa. Neyse. Gerek yok. O zaman devam edelim işlemimize. Ve buradan kliklemiştim. OK butonuna basıyorum. Bundan sonra biraz sürebilir. Ne kadar süreceği konusunda bir fikrim yok. Hızlıymış. Tamam. Bilgisayarımızı restart ediyoruz. Bu sırada ben videoyu durdurayım. Daha sonra da devam edelim. Bilgisayarımız açıldı. Bilgisayarımız açıldıktan sonra yapmamız gereken şey aslında çok basit. Store'a gideceğiz. Buradandır büyük ihtimalle Store'a gitmek. Ve Store'a gittikten sonra da burada ben Ubuntu'yu kuracağım. Kali de var bildiğim kadarıyla. Geçen görmüştüm. Ama Ubuntu heves edip de Kali'ye geçmeyin. Ubuntu diyelim. Ondan sonra ve Ubuntu yazdıktan sonra da burada Ubuntu LTS var ve bu benim için uygundur. Ubuntu 18.04 LTS alıyorum ve get dedim. Hayır. Şu anda herhangi bir kullanıcı ile işlem yapmama gerek yok. Ve install butonuna bastım. Burada şunu merak ettim. Şurada 5 yazınca geliyor muydu acaba 5? Yok gelmiyor. Ama normalde ben 5'in de geldiğini hatırlıyordum. Çok enteresan. Bunu direkt olarak indiremiyor muyduk bu şekilde? Peki şuna bakalım. No thanks. Ve install butonuna bastık. Evet. Burada bunu yapmamız gerekiyormuş gibi gözüküyor ama ben daha farklı hatırlıyorum. Burada development mode diye bir şey vardı. Developer settings.
Developer Settings'e geldikten sonra Developer Settings'e geldim ve bunu açtım. Evet, Developer Settings açtıktan sonra sanırım daha iyi olacak. Ben öyle hatırlıyorum. Aynı zamanda Ubuntu 18.04 LTS'de şu anda kuruluma hazırlandı ve ben buradan Launch butonuna bastıktan sonra karşıma geldi. Eğer siz Windows 10 kullanıyorsanız, ki bu zaten bildiğim kadarıyla Windows 10 içerisinde geçerli ve Türkçe kullanıyorsanız lütfen dilinizi değiştirin. Artık yani eğer developer'ım ve ben gerçekten de bununla uğraşmak istiyorum diyorsanız lütfen dilinizi Türkçeden İngilizceye çevirin. Hatta cep telefonunuzda kullandığınız dil ayarlarını da İngilizceye çevirin. Çünkü bütün aratmalarınızı İngilizce yapmanız gerekiyor. Eğer ben İngilizce bilmiyorum, ben Türkçe biliyorum ama nasıl yapacağım diyorsanız, tamam, o zaman Google Translate açın. İlk önce oraya Türkçesini yazın. Sonra da gidip İngilizcesini aratın. Ve gerçekten de İngilizce olarak bir şeyleri bulmaya çalışın. Neyse, şu anda benim işletim sistemim, kurduğum işletim sistemi İngilizce ve İngilizce işletim sistemin içerisinde bu işlemleri yaptım. Hani Türkçesi nedir ben de bilmiyorum. Daha doğrusu bazen Türkçesini farklı yazıyorlar ama gidip de Türkçesini bulmakta uğraşmayı pek düşünmüyorum. Şu anda kurulum gerçekleşiyor. Kurulum gerçekleştikten sonra devam edelim. Şimdilik bir durdurayım bu kısımda. Tekrar kurulum bitince devam edelim. Harika. Şu anda kurulum bitti ve kurulum bittikten sonra benden bir Unix kullanıcı adı istiyor. Buradaki kullanıcı adını verirken genellikle benim ismimin ve soy ismimin ilk karakterlerini yazıyorum ama şuna dikkat edin. Yine Windows kullandığınız zaman, eğer Windows'ta siz bazı işlemler yapacaksınız ve kullandığınız kullanıcı adı Türkçe karakterler içeriyorsa buradaki subsistemle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz veyahut da kullanıcı adınızla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz ki Python kurarken falan da ben bu tarz sorunları Windows kullanıcılarından duymuştum. O yüzden de yeni bir tane kullanıcı açabilirsiniz ve bu kullanıcıyı açtıktan sonra yolunuza başlayabilirsiniz eğer hata alıyorsanız. Buradaki kullanıcı adından kastım da ne? Mesela Şeyma diye bir kullanıcınız varsa şeyle başlatmamanız lazım. Yani Türkçe karakter içermemesi gerekiyor. Yine buna benzer Türkçe isim örneklerini kullanmamaya çalışın. Ben burada H yazdım ve bir tane şifre istiyor. Şifreyi yazdım. Şifreyi tekrarlamamı istiyor. Tekrarladım ama şifreyi göstermiyor. O yüzden de panik yapmayın. Şu anda ben artık kullanıcı olarak giriş yaptım. Peki ben buradan 5 yazınca giriş yapabiliyor muyum? Evet, harika. 5 yazınca bir tane komut paneli karşıma çıkıyor ve gerçekten de ben burada her şeyi görebiliyorum. Peki kullanıcımın olduğu yere nasıl geleceğim? cd2 nokta dedim, Windows'tayım, cd2 nokta dedim ve cd, ondan sonra user dedim ve users'ın içerisinden hey dedim ve ls dediğim zaman burada görebiliyorum. Yine desktop'a geldiğim zaman da ls dediğimde desktop'ın içerisine görebiliyorum. Harika. Şu ana kadar ne yaptık? 5 artık kurulmuş oldu ve ben Linux subsistemde Ubuntu işletim sistemi ile birlikte çalışabiliyorum. Peki bundan sonra ne yapacağım? Aslında bu terminal benim için yeterli ve işte buradan command prompt'ı açacak olursam command prompt içerisinden ben burada dır diyerek bir şeylere bakıyorken artık 5 içerisinden gerçekten de hadi 5 açıl. Niye getirmiyorsun? Allah Allah. 5. Evet. Peki 5'i getirdi. Peki şuradan 5 yazınca geliyor muydu? Ha, geliyormuş. Tamam. Command prompt'ta 5 yazıp enter basınca da geliyormuş arkadaşlar. Peki artık ben buradan gerçekten de bütün Linux komutlarını kullanabiliyorum. Peki Python olarak ne var içeride? Versiyon dedim. Python'ın versiyonu var mı acaba? Yani Python olarak var mı? Python diye yazdığınızda genellikle Linux'ta Python 2'den bahsediyor oluyorsunuz. Ama ben buraya Python 3 diye yazacak olursam bakalım ne olacak? Python 3. Evet, varmış. Python 3 var içeride. Peki pip3 versiyon dedim. Bu var mı? Pip3 yokmuş. Pip3 de Python 3 ile birlikte kullanılan pip paket yöneticisi sistemi. Peki nasıl kuracakmışım? Sudo apt, ki bana söylüyor zaten, Python 3
Tre pip diyor. Peki kuralım. Şifremi soruyor. Şifremi söyledim. Ve burada sudo apt install yazmayı unutmuşum. Ve paketi kurmaya çalıştı. Kuramadı. Sudo apt update dedim. Belki listenin içerisinde yoktur. Şu anda bütün paketlerin listesini update etmeye çalışıyor. Bundan sonra olacağını düşünüyorum. Olmazsa patatessiz. Neyse. Bir çaresi vardır herhalde. Tamam. Şu anda bütün paketlerle ilgili işlemleri yaptı. Paket listemizi aldı ve upgradable olanları gösterdi ama ben sadece bunu upgrade etmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi paketlerin listesi olmadığı için sorun yaşamışım. Ben bunu kurmak istiyorum diyor. Kurayım mı? Yes diyebilirsiniz. Veyahut da büyük olan yani Y şu anda default olduğu için Enter'a bastığım zaman da direkt olarak kurulumu gerçekleştiriyor. 249 MB'mış. O yüzden burada bekletmeyeyim sizi. Yine pause yapayım. Sonra işlem bitince devam edelim. Bitti. Çok fazla ses olduğu için biraz kapatmak zorunda kaldım. Şimdi devam edelim. Şimdi ne yaptık? Subsistemi kurduk. Ubuntu'yu kurduk. Ondan sonra ve içerisinde de Python 3 için pip yani paket yöneticisini kurduk. Ve şimdi pip 3 tre versiyon dediğimiz zaman artık pip 3'ün de gelmesi gerekiyor. Hemen bakalım. Şu anda gelmiş. Harika. Exit dedim ve çıkış yaptım. Gördüğünüz gibi command prompt'a beni düşürdü. Tekrar buradan exit yapıp çıktım. Ve şöyle bir şey deneyelim. Ben buradan command prompt açayım. Bizim sıkıcı ekranımızı ve şu anda kullanıcıma geldim. Peki buradan 5 yazıp girebiliyor muyum? Süper. Giriş yapabiliyorum. Ve şu anda neredeyim? PVD deyip bakabilirim. Mount'un içerisinde JDisk'i bunun içerisine eklenmiş. Users'ın içerisindeki HE klasörün içerisine geldim. Peki CD dedim, desktop dedim. Artık desktop'ıma ulaşabildim. Burada tabii ki kendi kullanıcı adınızı ve nereye ulaşmak istediğinizi biliyor olmanız lazım. Make'dir deyip ondan sonra da sites diye bir klasör oluşturmak istediğim zaman burada hemen bakalım. Şurada sites klasörü oluşmuş mu? Evet, sites klasörü oluşmuş. Ve sites klasörünün içerisine gelelim. CD sites diyelim. Ve sites klasörünün içerisindeyim artık. Ve buradayken pip3 install. Burada olup olmamam çok önemli değil ama buraya gelmiştik. pip3 install Django dedim. Ve Django'nun da benim subsistemin içerisine, Linux'imin içerisine install edilmesini sağladım. Ve bu şekilde de artık Django'yu da yine subsistem aracılığıyla kullanabileceğim ama iki şey daha yapacaktık. Onları da göstermek istiyorum. Birincisi biz Hyper.js terminalini kullanmak istiyoruz. İkincisi ise Visual Studio Code'u kullanmak istiyoruz. Visual Studio Code bende yüklü değil, onu yüklemem lazım. O yüzden o kısmı direkt olarak videoyu durdurup yapacağım. Ama Hyper.js'i ilk önce birlikte kuralım, çalıştırmaya çalışalım. Bakalım nasıl olacak, beğenecek miyiz, neler yapabileceğiz ona da bakalım. Ve Hyper.js'i de ben buradan terminal olarak alayım. Ve Hyper.js'de de bu işlemler yapılırken çalışmaya başlayalım. Hyper.js diyelim. Ve Hyper.js dedikten sonra da Hyper.js terminalim geldi. Download for Windows dedim. Ve Windows için umarım hemen tıklayınca download ediyordur. Etmiyorsa da bize bir şeyler söyler herhalde. Neyse, unutmadan şeyi söylemek istiyorum. Reklam yapmak gibi olmasın ama şu kitabı çok sevdim. Hatta sürekli de arada sırada açıp bakarım. Bu kitabı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Altına da muhakkak linki koyarım. Kitabı yazan arkadaşı tanımıyorum. Aynı zamanda bundan da bir gelirim falan yok ama şeyi söyleyeyim, gerçekten de tavsiye etmek istedim. Çünkü en tatlı böyle hemen Linux ile ilgili bir şeyleri yapmaya başlayabileceğiniz ve hemen öğrenebileceğiniz bir kitap. Uzun uzun size hikaye anlatmıyor. Uzun uzun siz hikaye dinlemek istiyorsanız başka kitaplar alabilirsiniz. Ama komutları anlamak için keyifli bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi videonun altına link bırakırım. İsteyenler alır ki kitap sevmeyen öğrencilerim bile gerçekten bu kitabı sevmişti. Bu arada kitap demişken sorularla Python diye ben de bir kitap yazmıştım. Aklınızda olsun, belki bakmak istersiniz. Belki linkini aşağıya bırakırım. Neyse, bu download işlemi yapılırken birkaç tane konuşmayı yaptık. Ve şu anda bitti.
Kurulumunu yapıyorum. Hadi bakalım. Şu anda kurulum için beklemedeyim. Aynı zamanda Django paketim de kurulmuştu. Şu işlemde kurulsun. Hyper.js'in şu anda ikonu masaüstüme geldi. Ve masaüstüne geldikten sonra da kurulumla ilgili işlemler birazdan bitecektir. Çok da güzel bir arayüzü var. Aynı zamanda ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Ben buradan geldim ve fontu biraz büyütmek istiyorum. Fontu büyütmek için de File menüsünden veyahut da Edit'ten. Nereden? Edit'ten Preference'e geldim. Ve buradan 12 değil 22 yapıyorum. Çünkü fontu genellikle büyük severim. Fontu büyüttük. Fontu büyüttükten sonra şu anda içerisindeyiz. Tamam, sen konfigürasyonunu yaptığını anladık seni. Peki şu anda hangi terminaldeyiz? Hala Windows'un kendi terminalindeyiz. Yani 5'e buradan girmem gerekiyor ama ben bunu istemiyorum. O yüzden de şunu yapabilirim. Yine buradaki ayarlar kısmından Edit'in içerisindeki Preferences kısmına geldikten sonra buradan bakacak olursak bir yerlerde ben şeyi hatırlıyorum. Plugins'in dışında şurada, hadi bakalım, umarım siz görmüşsünüzdür benden önce. 5 arıyoruz arkadaşlar. Mesela PowerShell'i yüklemek için ya PowerShell'le birlikte açılması için bunu yazabilirsin diyor. Ama kendi 5'imizi yazmak için 5'in peti buradaymış. Ve buradaki peti aldım, kopyaladım ve aşağıdaki tırnakların içerisine bunu yapıştırdım ve kaydettim. Diyor ki C'nin altında Windows'un içerisinde System32'nin içerisinde 5'i ben default olarak çalıştıracağım, yani şey olarak bunu çalıştıracağım diyor. Kapattım ve tekrar açtığım zaman artık bakalım sihri görebilecek miyiz? Tamamdır. Artık shell'im benim çalışıyor ve direkt olarak ben şu anda Linux subsystem altında çalışıyorum. Ve CD desktop içerisindeki sites dediğim zaman direkt buraya gelebildim. Yani sites klasörünün içerisindeyim şu anda. Neydi? Django admin diyorum. Çünkü pip install Django demiştik. Tamam, bu da gelmiş. Süper. Şunu da maximize edeyim ki alt satırda görelim. Peki ne yapacağım? Django admin, ondan sonra start project, first project dedim. Ve şu anda kurulum yapmış olması lazım. Bakalım burada görebilecek miyiz? En azından görsel olarak görün diye burayı açtım. Tamam, görebiliyoruz. Manage.py de buradaymış. Peki içerisini açalım. cd first project dedim ve ll dedim. Şu anda yapıyı görebiliyorum. Ve Python 3 manage.py boşluk run server 08000 dedim. Herkes açık olsun. Şu anda çalışıyor olması lazım. Ve yani 0 portunu açtığım için benden firewall bunu istiyor. Umarım çalışacaktır da. Localhost 2 nokta üst üste 8000 dedikten sonra da roketimi gördüm mü? Tamam, her şey yolunda. Peki şimdi ne kaldı geriye? Visual Studio Code'da bir ayar daha yapacağız. Tamam, Visual Studio Code kullanıyorsunuz, içerisinde terminali kullanıyorsunuz ama 5'i nasıl kullanacağız? O da çok güzel bir ayar. Son ayarımız ve bu ayardan sonra gerçekten de Linux subsystemle birlikte Hyper.js'i kullanmış olacaksınız. Django'yu burada çalıştırabiliyorsunuz artık. Yani subsistemin altında Linux içerisinde çalıştırmış oluyorsunuz. Çok güzel bir şekilde 5'imizi yönetebiliyoruz. Bir de Visual Studio Code ayarımızı yapacak olursak olay çözülecektir. Şöyle yapalım. Visual Studio Code'u ben download edeyim. Ondan sonra da tekrar videomuza devam edelim. Evet, Visual Studio Code'u kurdum ve Visual Studio Code'u kurduktan sonra Visual Studio Code gerçekten de şeyi gördü, subsistemin olduğunu gördü ve buradaki subsistemi gördüğü için de hemen subsistemle ilgili installation yapmak istedi. Ben bunu bilmiyorum ondan sonra ama kendisi kurdu ve kurduktan sonra da bir de şuradan şunu yapalım. Madem buraya kadar geldik, hadi Python diyelim. Ve Python'da hemen kurmuş olalım arkadaşlar. Python'ı kurduk ve buradaki terminalimiz de çıktı. Terminalimizden Ctrl C'ye bastım ve kod nokta dedim. Kod boşluk nokta. Ama kod boşluk nokta deyince açmıyor mu? Çok enteresan olmuş bu. Şeyden dolayıdır. Tamam, installing yapıyor. Ben yine Hyper açayım çünkü kod biraz önce yüklü değilken
Hyper açtığımız için olmuştur. Peki CD desktop'un içerisinde, Sites'in içerisinde ilk harfi büyük olduğu için buna dikkat edelim. First Project'in içerisine geldim ve code nokta dedim. Code nokta deyince kendisi Visual Studio Code'u otomatik olarak açmalı ama Visual Studio Code Server for çok enteresan. Evet. Visual Studio Code'u da artık bunun içerisine açtık ve gördüğünüz gibi subsistemin içerisinde kendisi açtı. Peki subsistemin içerisinde açması bize bu şekilde ne avantaj sağlayacak ben de bilmiyorum çünkü ilk defa kullanıyorum bunu. Ama şöyle yapalım. Biz burada First Project'in içerisinde URL'si açalım ve burası açıkken de terminal diyelim ve new terminal diyelim. New terminal dediğimiz anda gördüğünüz gibi 5'i kendisi otomatik olarak tanıdı. Normalde bunun bir ayarı vardı ama bu ayarı yapmaya gerek kalmadı. Demek ki bunu sağlıyormuş ki ben bunu elde yapacaktım normalde. Settings'in içerisine geldikten sonra bakalım neredeydi onu da göstereyim. Evet, burada terminal ile ilgili ayar vardı ama terminal ile ilgili ayara gelmemiz gerekmedi. Biz direkt olarak burada 5'i artık kullanabiliyoruz. Yani ben terminalimi açtım ve artık subsistemin içerisindeyim. Python 3 manage.py run server diyerek gerçekten de sunucumu buradan çalıştırabilirim. Ve localhost'a tekrar bağlanmak istediğimiz zaman da buradan da localhost'un içerisinde görebiliyorum. Böylelikle Hyper'ı kurduk, Hyper.js'i kurduk. 2 Visual Studio Code içerisindeki eklentileri kurduk. Aynı zamanda subsistemle otomatik entegrasyon sağlıyormuş ki bu muazzam gerçekten de. Ve biz subsistemle birlikte Visual Studio Code'u artık kullanabiliyoruz. Ve unutmayın ben gelip 5'i açtıktan sonra hangi proje klasörünün içerisindeysem boşluk nokta dedikten sonra o klasörün içerisine Visual Studio Code içerisinde direkt olarak açabilirim. Ve kendisi otomatik olarak subsistemi başlatıyor ve subsistemi gördü. Subsistemi gördükten sonra da subsistemi burada başlattı. Gerçekten çok keyifli olmuş. Yani Windows kullanmasam da bu birkaç tane eklenti sayesinde Windows kullanabilirmişim dedim. O da enteresan. Ve siz de gerçekten de Windows'u bu şekilde kullanacak olursanız subsistemle birlikte çok daha keyifli olacaktır ki subsistemi aşağıda kendisi buldu ve söylemeye başladı. Artık siz de kodlarınızı yazarken daha keyifli yazabileceksiniz. Tabii Python için mi geçerli bu? Hayır. Node.js kullanıyorsanız da yine aynı şekilde subsistemi kullanmanızı öneririm. Yani open source yazılımlar geliştiriyorsanız muhakkak ve muhakkak subsistemle birlikte bir şeyler yapmaya başlayın. Linux komutlarını nasıl öğreneceksiniz? Dediğim gibi bakayım ismine. Linux Komut Satır diye bir tane kitap var. Çok seviyorum. Onun dışında bir tane daha video hazırlamıştım. O videoda da cheat.sh'tan bahsetmiştik. Hatta şöyle bir şey yapayım son. Bu şeydeyken cheat.sh'ın videosundayken command prompt'ta cheat.sh'ı curl ile birlikte çalıştıramayacağımızı söylemiştim. cheat.sh/ls diyeyim. Ama gördüğünüz gibi geliyor fakat çok da okunabilir değil. Fakat Hyper.js ile birlikte açtım veyahut da buradan aynı zamanda 5 ile birlikte açabilirim. 5 dedikten sonra curl cheat.sh/ls dedim ve burada 5 ile birlikte açtığım zaman olay çok daha farklı bir boyuta gelecek ve gerçekten görmek istediğimiz şekilde göreceğiz. Bekletiyor ama şu anda benim internetimle alakalıdır. Geldi ve ls1 dediğim zaman burada liste şeklinde bütün her şeyi görebildim. Peki Hyper'da bu nasıl? Hyper'da da aynı şekilde curl ki Hyper zaten sadece bir terminal yani ekstra bir özellik katmıyor ama pluginler falanla birçok şey yapabiliyorsunuz. Cheat.sh mesela ssh'e bakalım. ssh yazabildim mi? Belki şunu maximize etmediğim içindir. Pardon. Şunu maximize etmediğim içindir. ssh tamamdır. İnternetim biraz yavaşmış. Neyse katlanırsınız artık. Tamam. SSH ile ilgili yazabileceğimiz komutları da cheat.sh
içerisinden gösterdik. Cheat.sh ile ilgili bir tane video daha hazırlamıştım. Onun içerisinden de birçok işlem bakarsınız. Bu videonun içerisinde çok fazla işlem yaptık. Umarım siz de bunları yapar ve denersiniz. Aynı zamanda subsistemi kullanıyorsanız neler yapıyorsunuz subsistemle ilgili lütfen yorumlar kısmına bunu yazın. Ve subsistemin ne tür özellikleri var ben de bilmek isterim. Çünkü dediğim gibi dün akşam aslında bir tane konuya bakıyordum. Ya bir Windows kurayım, hadi canım sıkıldı bir şeyler yapayım derken bir 5 dakika 10 dakika bununla uğraştım ve 5-10 dakika içerisinde sevdiğim birkaç tane özelliğinin olduğunu fark edince bunu da videoya çekip paylaşmak istedim. Bir sonraki konuda açıkçası bir terminalle ilgili olacak yine. Ama o terminal muazzam işler yapıyor. Yani subsistem kurmak istemiyorum ama başka bir alternatif arıyorum derseniz o terminalle de çok keyifli işlemler yapabileceksiniz. Ama bu videoda değil çünkü bu video bayağı bir uzadı. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar.